Neyle başlayalım? Katliamla başlayalım. Çok fazla istek geliyor. Heyecan var mı? Herkes heyecanlı mı? Vallahi Katliam projesi ilk gününden beri mutlaka her yaptığı şeyde bir heyecan yaratıyor. Bu güzel projenin içinde birçok tabii ki büyük rapçi var. Bunun yanında benim de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hasip Arvas yönetmeni bu klibin. Yani şu partın herhalde. Hani bu filmatik çekilen kısmı var ya, bizim Hasip Arvas'ın çektiği. Vallahi onun da ellerine sağlık. Çok güzel bir iş olmuş. Tebrik ederim tüm ekibini. Bir film tadında bir iş gelmiş gerçekten. Haydi o zaman. Gönderiyorum. Sıkılanlar rapten yapacak bir şey yok çocuklar. En aktif olanlar bu adamlar. Müzik dünyasını sürüklüyorlar. Gerçek bu. Şimdi girişte bir intro var. Buraya geçeyim tabii. Anıl Piyancı ile girelim. Ya, bu zaten harika bir şey bence. Geçiyorum. Ve hakikaten filmatik yani. Müziğine kadar. Bir şeyler, kaçırılmalar ve ilk olarak Anıl Piyancı geliyor. Karar do minör. Size küçük bir sürprizim var. Pardon, yanlış bir şeye bastım. Artık klavyeyi de görebileceksiniz yandan. Minik minik. Nasıl? İyi fikir mi sizce? Şöyle dursun o da. Bir şey çalarken buraya geçeceğim. Haydi bakalım. Ey. Şimdi bir do minör giriş var. Sol üzerinden girer gibi bir davranış. Bakalım. Artık Anıl Piyancı'yı o kadar çok inceledik ki tabii. Ses karakterini, sesini kirli kullanmasını, bu tarz sevdiğini hepimiz biliyoruz. Zaten bu aslında video içinde ilginç de bir artık hepimizin bildiği bir teknik oluşacak. Göreceksiniz. Yani bu tekniği kendi kendimize oluşturduk diyebilirim ama. Yani rapçiler tabii ki kullanıyordu ama ben de ismini vermeye karar verdim bugün. Buyurun. Görüyoruz. Melodik. Tamamen melodik. Yapıyoruz bu işi, batı ve doğru eşi. Papakulu proje, maşıyor seni bu eşek. Severim. Yani iyice artık Katliam projesinin ruhundaki o agresifliği verebilmek için herkes daha fazla boğazı kullanıyor. Eşek. Özellikle bazı harfler patlatılarak çok fazla verilmiş gördünüz mü? Deniz arkamızdan önce hiçbir gün döner demiştim size geri. Yavaş yavaş bak fire verin. Yılların kültürü hip hop sokaklar dile gelir. Bak artık bir reperiz. Yok kral ne de vezir. İlk part dediğim gibi daha önce Anıl Piyancı ile ilgili artık envai çeşit video yapıldı bu kanalda ve herkes aslında sesinin yapısını çok iyi biliyor. Genel kullanımda da bence girişte biraz melodikten sonra biraz atonal okumalarla başlanmış. Killa Hakan'ın partına gelelim. Şimdi Killa Hakan'la ilgili bir bemol gibi giriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle Killa Hakan'la ilgili son dönemde takip ettiğim yani ben gerçek bir rap takipçisi değilim sizler gibi belki bu büyük fanları gibi ama artık takip ediyorum uzun süredir ve bunun sonucunda şunları görüyorum. Yorum ve eleştiri olarak işte Killa Hakan ritim kaçırıyor. Killa Hakan ritim kaçırıyor. Böyle bir efsane başladı. Yani efsane demeyelim. Son dönemde bir dilden dile dolaşan bir şey. Bunun sonucunda her şey çok köşeli. Bakın çok dikkat edin. Müthiş senkronlanmış. Yani ritme artık tamamen köşenin dibi. Anıl Piyancı da daha esnek hatta yani. En net köşeli olan Killa Hakan. Buyurun. Gece gündüz ben sokağa yakınım. Psikopat takımım baksın. Blatin blat ol. Kan içeri ya da dışarı aksın. Tam yerleştirmişler harflerin çoğunu. Tam köşelere çok iyi yerleştirilmiş ve bunun sonucunda da gerçekten o içinde groove çok güzel geliyor. Çok güzel yerleşiyor parça içinde. Zaten Killa Hakan'ın kendi agresif bir tarzı var tamamen. Ve çoğunluk atonal zaten.
Girişteki 3 sesi kontrol ederseniz Anıl Piyancı, APO ve Killa Hakan. Hiçbiri çok tiz kullanarak girmiyorlar gördüğünüz gibi. Daha orta tonlarda sürekli parçaya başlıyorlar. Yani parça dipte başlıyor. Ya çünkü bir rap parçasını incelerken bence özellikle böyle çok rapçinin olduğu şeyleri incelerken bir kompozisyon oluşması gerekiyor. Yoksa herkes kafasına göre takılırsa o istediğiniz şey çıkmıyor aslında. Yani birbirini takip eden bir akış gerekiyor. Melodik olarak da bir akış gerekiyor. O nedenle bakın her şey aşağıda gidiyor şu anda. Kararda geziyor o da. Do. Tamam. Ah, şimdi efsane geliyor. Katliam 4'te bir önceki projede Defkan tabii ki. Ben böyle Defkan girdiğinde hani demiştim ki Allah Allah ortalık yıkılıyor. Bu projede de Hydra neler yapmış. İnanılmaz. Şimdi burada o pes gidişi değiştiren adam Hydra oluyor. Parçayı bir anda tavana vurduracak şimdi. O da nasıl? Gelelim. Karar do notasında giriyor. Fakat parçayı nereye kaldırıyor? İşte bahsettiğim teknik tam olarak bu olacak. Buna bir isim vereceğiz şimdi biraz sonra hep beraber artık. Tak! Oktav geldi. Ta ilk yaptığım analizleri hatırlayın. Tepkili Allame'nin analizlerini. Hatırlarsanız. Orada da vardı bu. Bir pes okuyuş, sonra pat oktava vurdurma, parça bam diye patlıyordu bir anda. Kardiyaktan tutun herkese kadar. Artık buna bir isim verelim ya. Ya bu rapte çok kıymetli bir numara. Gerçekten çok kıymetli bir numara. Yani önce alt tonda gidiyor ve bir oktav yukarı çıkıp tekrar aynı tonda üzerine yani rapçinin yaptığı o akış dışında melodik atlama müthiş bir patlama yaratıyor. Ve o sırada dikkat edin. Altyapıda hiçbir şey yok Hydra girdiğinde. Hayetlerden başka hiçbir şey yok. Kick yok. Geliyor. Ritimle beraber tavana vurdum. Oo, bir yangın yeri. Bunun adına bir teknik diyelim. Ne dersiniz? Ne olsun bu tekniğin adı? Rap'te buna şöyle diyelim mi? Rap'te oktav tekniği diyelim. Tamam, biz bunu kendi ismimizi koyalım. Artık bu çünkü defalarca gördüğümüz bir şey. Ve hani buna daha önce de hiçbir rapçi buna bir isim koymamıştır eminim yani. Dünyada da pek olduğunu sanmıyorum ama buna bir isim koyalım. Ve biz böyle bir şeyle karşılaştığımızda bundan sonra oktav tekniği yapmış diyelim. Tamam mı? Süper. Oktav jump çok iyi. Bak mesela oktav tekniği, oktav jump. Süpersiniz çocuklar. Harika. Hadi bakalım. Müthiş nefes, müthiş. Tahmin eder ki bir silahım var, adı dile geldi mi mermilerin yok, kaçacak yeriniz yak beni bakire rahibeler gibi korkma. Hah, şimdi Hydra orada bırakıyor. Nerede bırakıyor? Oktav Do'da. Kim alıyor oradan? O Oktav Do'dan Yener Çevik alıyor parçayı. Şimdi flow gidiş parçanın akışına bakın. Pes'ten girişler. Sonra Hydra ile beraber tavana çıkış. Şimdi Yener Çevik'e geçiyor. Yani Hydra'nın burada hem okuyuşu hem nefesi her şey mükemmel. Sesinin oturduğu pozisyondan parçaya verdiği duyguya kadar ekranda görüyorsunuz. %100 kirli okuma ama oktavdan aldı Yener Çevik. Sürekli burada. Gördüğünüz gibi bu arada hunhurtu çıktı. Onu nasıl yaptım ya? Evet. Yener Çevik biraz kullanıyor bunu. Gene de o üzerindeyiz. Tepedeyiz hala. Şimdi Selo'ya geliyor kısım. Selo tam parçayı bir anda o tavandan Sol'e indiriyor. Oktav Doğu'dan parça kaç ses? 4-5 ses aşağı iniyor. Üçlüye doğru gidiyor. Buyurun gelin. Bu da farklı bir eti. Yani artık o tavanda gitmek yerine şimdi parça böyle geldi. Bir anda oktava çıktı. Sonra biraz yavaş yavaş aşağı doğru düşüyor. Çünkü finalde kime gelecek? Selo'dan sonra bakın. Bir sonrasında işte
Diğer rapçi ve Masaka'ya gelecek değil mi? Masaka'nın tonu da artık parçanın bas bariton hali. Yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyorlar. Bu bir kurgu ve mükemmel yapılmış bir kurgu gerçekten. Artık Katliam serisini o kadar çok iyi yaptılar ki Masaka ve ekibi. Kusursuz işler yapıyorlar. Bence kusursuz bir işte bu yani. Ustalık seviyesi. Şimdi 5. Bakın 5'e... Yani melodiyi dinlerseniz zaten çok net görürsünüz. Bir daha bakın. Sol. Ey, ey. Kirli. Bol bol kirli. Bütün hepsi aynı şeyi kullanıyorlar. Hepsi tamamen kirli okuyorlar. İşin yapısına uygun. Hep 5'te kaldı. Hiç düşmedi. Şimdi. Tekrar oktava gitti. 5, 5, 1. İşte mesela bu ses rengi farklı. Bunu okuyan kimdi? Şöyle bir bakalım. Joe Young. Mesela Joe Young daha yüksek baritonal bir renk. Daha tizleri olan bir renk. Ama Hydra'yı çok beğensem de Hydra'nın sesinin zaman içinde ne kadar pesleştiğini gördükçe bir yandan da üzülmüyor değilim. Onu da söyleyeyim yani. Yani artık kullandığı sigaraydı, şuydu buydu. Yani sesine iyi bakmıyor bence. Gittikçe koyulaşıyor ses çünkü. Daha da koyulaşıyor. Şimdi bu dakikadan sonra Masaka geliyor. Nereye indirdiler parçayı? Tepeden biraz aşağı ve gol geliyor. Şimdi. Karan sese geliyor. Doğuya geliyor. Şimdi artık parça küt ek başladığı yere geri dönüş yapıyor. İlk Masaka analizlerimi hatırlayanlar hep kararsız kalıyordum. Ya acaba bu sesi yaparken yani biraz sahte bir ses mi kullanıyor? Çünkü özellikle bas karakterli, koyu renkli sesler çok farklı şeyler kullanırlar. Mesela bu şekilde konuşuyor. Aşağı indirerek biraz daha bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ona emin değildim. Fakat artık şu an eminim ki net bir bas ses karakteri Masaka. Aşırı kirli okuyor ama. Yani tamamen kirleterek. Yani buna force ederek de diyebiliriz tabii ki. Ama küçük partlar olduğu için yani bu kimseye tabii büyük bir zararı yok. Koca parçayı bu şekilde okumak çok kolay değil tabii. Hatta koca bir konseri böyle okumak da kolay değil. Ve Katliam 1 bu şekilde stüdyodan ayrılıyor. Katliam 2'ye geçtiğimizde ise kaldığı yerden bu sefer Diablo geliyor. Biliyorsunuz Diablo Masaka'nın stüdyoda ürettiği bir ses. Yani çeşitli ses frekanslarıyla oynayıp üretilmiş bir ses. Kendisiyle de Instagram üzerinden konuştuğumda bana bu şekilde anlatmıştı Diablo'yu. Ve Diablo geliyor. Ve melodi de alıyor. Çünkü sesin yapısı zaten o elektronik tabanlı olduğu için çok kolay dönüşebiliyor. Tabii ototune dolu içi ama güzel. Mesela bu nameleri yapan yine Seyhat. Bunlar eğer Masaka'nın sesinde varsa bu nameler yine Seyhat na na na. Ben bir gerçek sesini de böyle melodiler içinde de duymak çok isterim aslında. Farklı olabilir hepiniz için de. Çünkü ses karakteri normal ya bas karakterler pek rapte kullanılmayan sesler. Çok yok. Özellikle Türkçe rapte çok yok. Tabii Tankurt Manas. İşte bu bizim bahsettiğimiz Space Jump. Yani Octave Jump'ı çok iyi uygulayanlardan. Karardan girip defalarca daha önce de incelemiştim. Tamam, burada oktav olan sadece böyle ototune gibi bir şey geliyor. Tizde bir ses daha var. Hep altta gidiyor.
Ve şimdi sıradaki Cash Flow. Değil mi? Gelelim. Oktava geldi gene. Bir alttan bir yukarıya. İkinci bölüm aslında yani bütün parçanın genelinde benzer şeyler sürekli kullanılıyor. Bir tek Selo'nun partında farklı bir bölüm kullanılmış. Bir de Anıl Piyancı'da biraz daha farklı. Genelde ya karar ya oktava sürekli yüklenerek okuyan rap performansları. Tam oktavda olan. Ve sonra. Ha, tepki geliyor. O da tabii mi bemolle giriyor. İşte burada bir değişim daha var parçada. Tabii tepki çok melodik kullanabiliyor sesini. Artık bunu nelerde gördük. Şimdi yani şuradan şuna varalım. Özellikle rap okuyan kişilerin müzikal bağları, müzikal gelişimleri, yaptıkları müzik tarzları eğer farklıysa sesleri o zaman bambaşka yerlerde görebiliyorsunuz. Bambaşka açılarda, şekillerde görebiliyorsunuz. Çok güzel dağıtıyorlar her şeyi. Biraz daha hani kısıtlı kullananlar da belli yerlere sürekli sesleri topluyorlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela Tepki'nin burada yaptığı biraz daha farklı tabii yani. Oktavda bırakıp tam bir melodi bırakıyor yani. Yani mesela tam o Tepkinin partını alıp üzerine çok güzel melodi yapabilirsiniz. Çok uygun çünkü çok melodik. Şarkı formuna yaklaştırıyor rapini. Çok güzel ve tekrar biraz çalacağım orayı ya. Hoşuma gitti. Hatta size de çaldığım ekranı da göstereyim de siz de iyice gaza gelin. Hep şurada dururken. Yeah. Dedim ya, kullanıyorsa müzikalleşiyor. Şimdi tekmil. Değil mi? Bu da oktava geliyor. Sesinde hafif distortion kullanılmış tekmilin değil mi? Hafif sanki bir distortion kullanılmış. Yakışmış. Hop aşağı gidiyoruz. 2 tane bariton geliyor. Yalnız tekmil renk olarak bayağı tiz bir renk. Daha tizler de var onda. Çok belli. Baslar geldi. Bariton renkler. Çok net. Ve Can Bay Walker. Altta geziyorlar. Oktava gitti. Neydi tekniğimiz? Evet. Oktav tekniği. Tak yukarı. Her zaman iş yapacak. Çok başarılı. Finalde Masaka ama artık okumuyor değil mi? Bu şekilde bitiyor. Katliam 4 genel olarak melodik olarak baktığınızda parçanın içindeki rap okuyan kişilerin tabii ki hani kendi becerileri bence müthiş. Çok çok becerili bir sürü rapçi bir aradalar. Ama okuma yapısı ve parçanın gidişatına şöyle baktığınızda dalgalanmalar, aksiyonlar, Masaka'ya gelirken bütün parçanın aşağı down'u, sonra Diablo ile hafif hafif yükselişi, sonra tekrar ve parçanın da tamamen altta bitişi. Biraz parça aslında down bitiyor. Rap'in düzenlemesi ve bu parça içinde de hepimize kalan artık isimlendireceğimiz bu kadar zamanki rap analizlerinden çıkan isim de Oktav
tekniği diyelim veya octave jumping diyelim, artık ne isimlendirirseniz. Tebrik ediyoruz Masaka'yı, ekibini. Müthiş güzel bir iş. Peki. Şimdi